Cumali amca ve Yamaç karşılaşmasından sonra diktatör amcanın yapacağı şok hamle yeni bölümün en önemli olayı olacak. Yamaç el öpecek mi? Ne zaman kendine gelecek ve önümüzdeki bölümde yapacağı ilk icraat ne olacak? Öte yandan Bartol'un hiç kimsenin bilmediği sürpriz planı herkesi şaşırtacak. Çukurda Yamaç'ın ortaya çıkmasıyla beraber büyük savaş başlıyor ve iki ayrı grup oluşuyor. Kim hangi grupta yer alacak? Kulkan'ın bomba Efsun hamlesi karşısında Yamaç'ın müthiş planı herkesi heyecanlandıracak. 3 bölüm içinde dizeye veda etmesi beklenen Koçovalı kim olacak? Tabi bir de önümüzdeki bölümde de kötü bir karakterin ölümü olacak. Ve kara kuzularla ilgili sürpriz bir senaryo mu başlıyor? Tüm bunlardan ve daha fazlasından birazdan kısa ve net bir şekilde bahsedeceğiz. Şimdi hemen videoya geçelim. İlk olarak geçtiğimiz bölümün son sahnesiyle başlayalım. Diktatör amca tam Yamacı elini öptürecekken babasının oğlu geldi ve amcanın eli havada kaldı. Peki Cumali amca Yamac'a ne yapacak? Çünkü 2 yıldır her şey yolunda gidiyordu. Çukurun kralı oldu. Herkes istese de istemese de ona boyun eğdi. Boyun eğmeyenler ise adeta sürünüyor. Ortada savaş çok ve her şeyin hakim oldu. Ancak hiç istemediği kişiyle, yani Yamaç Koçovalı ile karşılaştı ve bütün huzuru kaçtı. Yamacın bu hali bile korkmalarına sebep oldu. Bu dakikadan sonra Cumali amcanın yapacağı ilk iş Yamacı daima gözetim altında tutmak olacak. Bu görevini elime vererek Yamacın attığı her adımdan haberi olacak. Elbette bunu yaparken Yamacın yüzüne karşı gülecek. Hatta eve davet edecek, ancak bizim bildiğimiz Yamaç o ile öperek diktatör amcaya ve katı kurallarına boyun eğmez. Bartolu konusuna ise birazdan geleceğiz. Evet, bizim bildiğimiz Yamaç el öpmez dedik. Fakat şu anki Yamaç bizim bildiğimiz Yamaç değil. Çukur'un ve ailesinden bazılarının halini görünce hemen sonrasında Cumali amca ile karşılaşınca mevzuyu az çok çözdü. Fakat bu noktada Bartolu'nun Cumali amcanın yanında olması Yamaç'ın kafasını fazlasıyla karıştıracak. Çünkü Bartolu'nun da dediği gibi Çukur'da artık kan akmıyor. Herkes kendi haline hayatına devam ediyor. Yamaç da ilk etapta ortalığı ayağa kaldırmayacak. Kısa bir süre bu konuda sessiz kalacak. Ancak sonrasında öğreneceği gerçekler eski Yamaç'ın gelmesini sağlayacak. Şimdi gelelim bu gerçekle beraber Vartoğlu'ndan beklenen sürpriz plana, sonrasında ise birkaç bölüm içinde Çukur'a veda etmesi beklenen Koçovalı'dan ve diğer sürprizlerden bahsedeceğiz. Yamaçsız geçen sürelerde Cumali amca tam olarak istediğine kavuşmuştu. Sert bir politika uygulayarak herkesin boyun eğmesini sağladı. Aileden bile olsa herkese bir iş, bir görev verdi. Yapana maddi karşılığını veriyor, yapmayan ise yaptırımlar uyguluyor. Hatta istediğiyle evlendirmeye bile karar veriyor. Durumlar böyle olunca karşımıza 3 grup çıktı. Halinden memnun olanlar, halinden memnun olmayanlar ama boyun eğenler ve boyun eğmeyenler. İlk etapta halinden memnun olanlar Bartolu, Karaca, Ayşe, Murtaza ve Çukur halkının büyük bir kısmı olarak dikkat çekti. Halinden memnun olmayanlar ancak mecburen boyun eğenler Akın, Celesu, Meke, Saadet, Sultan, Cennet ve Feyyaz ve hiçbir şekilde boyun eğmeyenler ise Cumali, Damla, Medet, Metin, Salim, Emmi ve Aliço. Evet, bu şekilde 3 grup oluştu. Ancak Yamacın ortaya çıkmasıyla işler tamamen değişecek. Çünkü Akın ve Celesun gibi bazı karakterler diktatör amcaya baş kaldırmak ve Çukur'u eski haline getirmek için sadece bir kıvılcım arıyorlar. O kıvılcımı ise Yamaç Koçovalı başlatacak. Özellikle Akın'ın yaşadığı büyük sıkıntılar ilerleyen bölümlerde Yamaç amcasıyla beraber büyük bir patlama yaşamasına sebep olacak. Önümüzdeki bölümde Yamaç'ın Çukur'a döndüğü herkes tarafından duyulduktan sonra yeni dengeler oluşmaya başlayacak ve Yamaç'a Cumali amca ile ilgili bazı gerçekler anlatılacak. Fakat Yamaç asıl gerçeği öğrenene kadar pek fazla tepki vermeyecek. Peki asıl gerçekler ne? Bildiğiniz gibi Yamaç'ın bu hale gelmesine sebep olan, 2 yıldır işkence görmesine ve hatta adını unutmasına sebep olan baş düşman Cumali amcaydı. Kulkan ise sadece bir aracıydı. Tüm kirli işlerin arkasında Cumali amca vardı. İşte Yamaç bu gerçeği öğrendikten sonra Çukur ve Cumali amca arasındaki savaş tam anlamıyla başlamış olacak. Hatta 3 bölüm sonra büyük savaşın başlamasıyla beraber ilk ölecek ismin Cumali Koçovalı olması bekleniyor. Normalde Cumali'nin ölümü daha erken olacaktı fakat yeni Çukur senaryosundan dolayı biraz da ertelendi. Bu savaşta Cumali amcanın yanında olanlar da olacak, Yamaç'ın yanında olanlar da olacak, ancak asıl güç sahibi elbette Cumali amca. Bu durumda Yamaç'a yardım etmesi beklenen sürpriz senaryolardan biri de kara kuzuların geri dönmesi. Fakat bu durumun bir kesinliği yok dostlar. Sadece birkaç duyum ve tahmin. Detayları kesinleştirdikten sonra daha net bir açıklama yapacağız. Evet, Yamaç'ın gerçekleri öğrenmesini sağlayacak isimlerden biri de önceki videolarda bahsettiğimiz gibi Kulkan olacak. Fakat Yamaç'ın önümüzdeki bölümde önceliği Efsun'u bulmak olacak. Yamaç Cumali abisiyle karşılaştıktan sonra biraz daha kendine geldi ve Cumali'nin çocuğunu gördükten sonra Efsun'u hatırladı. Cumali'nin verdiği tavsiyeyle beraber ilk iş Efsun'u bulmak için harekete geçecek. Bu konuda Aliço'nun da sahnede olması beklenecek. Öte yandan Kulkan ise korkudan ne yapacağını bilemez hale geldi ve son koz olarak Efsun'u kaçıracak. Ancak bu Kulkan'ın son hamlesi olacak. Daha fazla ileri gidemeyecek. Önceki videolarda anlattığımız şekilde Yamaç hem Efsun'u kurtaracak hem de onu kirli işleri sürükleyen patronu diziye veda edecek. Ölüm sahnesi çekildi ve hemen sonrasında ise asıl büyük intikam Kulkan'dan alınacak.
Böylelikle Yamaç ailesine kavuşarak kendine gelecek ve ciddi bir güç kazanacak. Son Erdenetli Kulkan da öldükten sonra Cumali amca ve Yamaç arasındaki büyük savaş başlayacak ve finale kadar sürecek. Büyük savaşın tam anlamıyla başlaması ise 2 bölüm sonra gerçekleşecek. Peki bu savaşta Vartolu kimin tarafında olacak? Geçtiğimiz bölümde birçok izleyici Vartolu'nun haline şaşırmıştı. Şimdi gelelim Vartolu mevzusuna. Cumali amcanın Afganistan'da Vartolu'nun hayatını kurtarması, ona destek olması ve Vartolu'nun deyimiyle baba yarısı olması dolayısıyla Vartolu Cumali amcanın krallığını kabul etti. Hatta öyle bir hale geldi ki onun için hiç düşünmeden canını bile verecek olan Medet'le bile araları bozuldu. Cumali ile ise araları zaten bozuk olduğu için ne halde olduğunu umursamadı. Savaştan gürültüden uzak bir şekilde ailesiyle beraber yaşayıp gidiyor. Fakat bazılarınızın dikkatini çekmiştir. Geçtiğimiz bölümde Cumali amcanın verdiği bazı kararlar Vartolu'yu şaşırttı. Tabi bir de Cumali amcanın sürekli Vartolu'dan gizli bir şekilde Nedim'le konuşması Vartolu'nun dikkatini çekti. Vartolu için şu kadarını söyleyelim. O her zaman bir çaresini bulur. Çünkü o Vartolu Saadettin. Her ne kadar şu an Cumali amcanın yanında olsa da mantıksız ve yanlış bulduğu birçok konu var ancak bilerek sessiz kalıyor. Çünkü Cumali amca gibi Vartolu'nun da ondan habersiz kendine göre planları var. Üstüne Yamacın dönüşüyle beraber işleri iyice değişecek. Hatta Yamacın tüm bu başına gelenlerin arkasında Cumali amcanın olduğu ortaya çıkınca ki zaten Cumali amcanın gerçek yüzü 3 bölüm içinde ortaya çıkacak, işte o zaman özlediğimiz Vartolu sağları geri dönecek. Fakat bu süreçte Vartolu ve Yamaç arasında bazı yüzleşmeler olacak. Kısacası Vartolu, Yamaca ve Çukur'a hiçbir şekilde düşman olmayacak. Cumali amcayı Çukur'a getirdiği gibi hesabını kesmesini de bilecek. Yamaç ise Cumali amcanın krallığının arkasındaki gerçekleri gün yüzüne çıkartacak. Elbette tüm bunlar birkaç bölüme yayılarak yaşanacak dostlar. Bu konuyla ilgili İdris'in şu sözünü hatırlatalım. Kral olmak kolaydır. Dışarı çık bak herkes kral. Ancak zor olan baba olmaktır. İşte bu sözün hakkı önümüzdeki birkaç bölüme yayılarak verilmiş olacak.